Piyasalarda başarıya ulaşmak için doğru giriş ve çıkış noktalarını bulmak mı istiyorsunuz? Bugün size 80/20 stratejisi kapsamında özel Fibonacci ayarlarımla işlem yaptığımı göstereceğim. Bu videoda işleme giriş bölgelerinden ve en doğru kar alma bölgelerinden nasıl faydalanacağınızı göstereceğim. Yıllardır finansal piyasalarda analiz yapıyorum ve bu süreçte basit ama etkili yöntemlerle kazanç elde etmeyi öğrendim. Bugün sizinle bu yöntemlerden birini, özellikle Fibonacci'nin gücünü paylaşacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle stratejimin temelini oluşturan 80/20 prensibine değinelim. Bu prensip az çabayla büyük sonuçlar elde etmenizi sağlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Özel Fibonacci seviyeleriyle piyasanın en kritik dönüş ve kar alma bölgelerini tespit ederek. Fibonacci piyasalarda destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan matematiksel bir araçtır. Fiyatın hangi bölgelerden dönebileceğini veya hangi seviyelerde zorlanacağını anlamanızı sağlar. Ancak burada önemli olan Fibonacci'yi doğru bir şekilde uygulamaktır. Standart seviyeler yerine benim kullandığım özel seviyelerle çok daha hassas analizler yapabilirsiniz. Şimdi adım adım nasıl çalıştığını inceleyelim. Fibonacci'yi uygulamadan önce trendin yönünü belirlemek çok önemlidir. Bunun için grafik üzerinde trend çizgileri kullanıyorum. Trend çizgileri piyasanın genel yönünü anlamanıza yardımcı olur. Eğer fiyat yukarı yönlü bir hareket yapıyorsa buy zone, alım bölgesi üzerine odaklanıyorum. Eğer fiyat aşağı yönlü bir harekette ise bu kez sell zone, satış bölgesi üzerinde çalışıyorum. Buy zone ve sell zone bölgeleri işlemlerinizin temelini oluşturur. Örneğin buy zone'dayken alım fırsatları arar, sell zone'dayken satış fırsatlarına odaklanırım. Bu bölgeleri net bir şekilde belirledikten sonra özel Fibonacci ayarlarımla bu analizimi güçlendiriyorum. Birçok kişi Fibonacci'yi yüksek bir zirve ile dip arasında çizer ve bu seviyelerden fiyat hareketlerini yorumlamaya çalışır. Ancak benim özel yöntemim sayesinde bu seviyeleri daha hassas bir şekilde yerleştiriyor ve fiyatın en kritik bölgelerde nasıl tepki verdiğini daha net görebiliyorum. Buy zone veya sell zone'u belirledikten sonra grafik üzerinde Fibonacci'yi yerleştiriyorum. Ancak standart seviyeler yerine kendi özel ayarlarımı kullanıyorum. Bu bana piyasanın gerçek hareketlerini daha doğru bir şekilde analiz etme şansı veriyor. Neden özel Fibonacci? Standart Fibonacci seviyeleri bazen yeterli olmayabilir. Benim yöntemim piyasanın gerçek hareketlerini dikkate alarak en doğru dönüş noktalarını bulmamı sağlıyor. Örneğin alım bölgesinde Fibonacci'yi uyguladığımda belirlediğim özel seviyelerde fiyatın nasıl tepki verdiğini görebilirsiniz. Bu dönüş noktaları standart Fibonacci ayarlarından çok daha etkili çalışıyor. Çünkü benim yöntemim piyasanın en hassas noktalarını dikkate alıyor. Örneğin burada alım bölgesinde Fibonacci çizdim ve dikkat ettiğinizde fiyat tam olarak benim özel seviyemde tepki veriyor. Benim kullandığım özel tepki seviyelerim, yani işleme giriş veya işlemden çıkış seviyeler 0,618 seviyesi. Bu seviye fiyatın genellikle ilk güçlü destek veya dirençle karşılaştığı yerdir. Eğer fiyat bu seviyeye dokunuyorsa güçlü bir dönüş beklenebilir. 0,786 seviyesi. Bu daha derin bir düzeltme bölgesidir ve fiyatın burada tepki vermesi oldukça yaygındır. Genellikle bu seviyeden alınan işlemler daha düşük risk taşır. 0,86 seviyesi. Bu seviye ise en derin düzeltme bölgesidir. Eğer fiyat bu seviyeye ulaşıp dönüyorsa genelde güçlü bir hareket beklenir. Fiyatın bu giriş bölgelerinde tepki verdiğini gözlemlediğinizde işlem yapmak için doğru zamanı bulabilirsiniz. Kritik düzey eksi 0,27 seviyesi. Özellikle eksi 0,27 seviyesi fiyatın zorlandığı ve geçilmesi durumunda trendin hızlanabileceği bir bölgedir. Bu bölgeyi yakından takip etmek işlemlerinizin başarısını artıracaktır.
Fibonacci sadece giriş noktalarını değil, aynı zamanda kar alma noktalarını belirlemek için de mükemmel bir araçtır. Özel Fibonacci seviyelerimde -0,618 ve -1,618 bölgelerini kar alma bölgeleri olarak kullanıyorum. 0,618 Profit Zone. Bu seviye genelde fiyatın güçlü bir tepki verdiği ve kar almanın ideal olduğu ilk bölgedir. 1618 Profit Zone. Bu seviye ise trendin genelde tamamlandığı ve fiyatın duraksadığı bir diğer önemli bölgedir. Eğer işlemi uzun süre taşıyabiliyorsanız bu bölgeyi hedef alabilirsiniz. Bu kar alma seviyelerini kullanarak işlemlerinizdeki hedeflerinizi daha net belirleyebilirsiniz. Stop loss nasıl belirlenir? Stop loss, kayıplarımızı sınırlamak için kullandığımız en önemli araçlardan biridir. Ben stratejimde stop loss seviyesini Fibonacci'nin %100 bölgesinin hemen altına koyuyorum. Bu özellikle fiyatın 0,618 veya 0,786 seviyesinden döndüğü işlemlerde kaybı minimize etmemizi sağlar. Fibonacci'nin gücü. Fibonacci seviyelerini kullanarak piyasanın nerede duracağını ya da yön değiştireceğini çok daha net bir şekilde görebilirsiniz bu. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel traderlar için büyük bir avantaj sağlar. Fibonacci ve sell işlem bölgeleri, BTC Dominance üzerinde büyük balinaların izleri. Piyasa yapıcıların işlem noktalarını nasıl tespit edebilirsiniz? Kritik direnç seviyeleri ve potansiyel hareketler. BTC Dominance grafiğini analiz ederek büyük balinaların sıklıkla işleme girdiği sell bölgeleri üzerine konuşacağız. Bu bölgeleri tespit etmek için Fibonacci aracını ve trend analizlerini kullanacağız. Bu grafikte gördüğünüz gibi belirli seviyeler fiyatın tekrar test edildiği ancak geçilemediği güçlü direnç alanlarıdır. 0,786 172,96 yüzde ve 0,86 175,15 yüzde seviyeleri. Bu seviyeler balinaların genelde satış işlemlerine başladığı alanlardır. Daha önce bu bölgelerden nasıl tepki alındığını net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin geçmişte fiyat bu seviyelere ulaştığında sert düşüşlerle karşılaşmıştır. Bu bölgelerde yapılan işlemler piyasanın yönünü değiştirebilir. Bu yüzden bu seviyeleri takip etmek büyük önem taşır. Kill Zone, fiyatın sıklıkla test ettiği ancak genelde güçlü destek veya direnç olarak çalıştığı bölgedir. Bu grafikte fiyatın Kill Zone'a her yaklaşımında bir süre burada konsolide olduğunu ve ardından sert hareketler yaptığını görüyoruz. Eğer bu bölge tekrar test edilirse potansiyel bir dönüş noktası olabilir. Derin düzeltme, sell işlemine giriş bölgeleri 0,786 ve 0,86 seviyeleri genellikle büyük düşüşlerin başladığı alanlardır. Bu seviyeler piyasanın gücünü kaybettiği ve satış baskısının arttığı noktalardır. Eğer fiyat bu seviyelere kadar yükselirse giriş stratejisi, piyasaya küçük lotlarla giriş yapılabilir. Stop loss. Stop loss seviyeleri genellikle 1,00 seviyesinin hemen üzerinde belirlenir. Kar alma, ilk kar alma noktası -0,27 ve -0,618 olabilir. Her işlemde risk yönetimi çok önemlidir. Bu yüzden fiyat 0,786 veya 0,86 seviyesinden dönerse stop loss'u bir seviyesinin hemen üzerine koyarak riski minimuma indirebilirsiniz. Aynı şekilde kar alma stratejisi oluştururken hedef seviyelerinizi net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Bu grafikte kar alma seviyeleri genellikle Fibonacci'nin negatif seviyeleri olan -0,27 ve -0,618 olarak kullanılabilir. Grafikte dikkat çeken bir diğer unsur ise uzun vadeli düşüş trend çizgileridir. Bu çizgiler piyasanın genel yönü hakkında fikir verir ve Fibonacci seviyeleriyle birleştiğinde daha güçlü sinyaller oluşturur. Eğer fiyat 0,786 veya 0,86 seviyelerine kadar yükselir,
ve bu seviyelerde trend çizgisiyle karşılaşırsa bu satış işlemleri için ek bir onay olabilir. Bugün BTC Dominance grafiği üzerinde büyük balinaların işlem noktalarını tespit etmeye çalıştık. Özellikle 0,786 ve 0,86 seviyelerindeki derin düzeltmelerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Eğer bu analiz yöntemini kendi işlemlerinizde kullanmak istiyorsanız yorum yaparak benimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla analiz ve strateji için kanalıma abone olun ve Telegram grubumuza katılın. Orada günlük analizler paylaşıyoruz. Bitcoin'in geçmişten günümüze olan fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Özellikle haftalık grafikte 80/20 Fibonacci stratejisini kullanarak balinaların fiyatları nasıl yönlendirdiğini ve stratejimizin neden düşük riskle yüksek kazanç sağladığını göreceğiz. Hadi detaylara geçelim. Bölüm 1: Bitcoin geçmiş analizi. Öncelikle 2012'den günümüze Bitcoin fiyat hareketine bakalım. Burada buy zone yani balinaların birikim yaptığı alanları net bir şekilde görebilirsiniz. Özellikle Fibonacci'nin 0,786 ve 0,618 seviyelerinin önemi çok büyük. Örneğin 2015 ve 2018 dipleri balinaların en çok alım yaptığı bölgelerdir. Bu seviyeler yatırımcılara uzun vadeli fırsatlar sunmuştur. Resim 1. Bu grafik 2015'ten başlayan fiyat hareketlerini gösteriyor. Balinalar genelde buy zone dediğimiz düşük fiyat seviyelerinde yoğunlaşır. İşte bu strateji uzun vadede fiyatı yukarı taşır. Resim 2. Burada 2020-2021 boğa koşusunu inceliyoruz. Kill Zone 0,27 seviyesinin önemli bir direnç alanı olduğunu görebilirsiniz. Bu seviye genelde fiyatın tekrar bir geri çekilme yapabileceği alanı işaret eder. Bölüm 2: 80/20 Fibonacci stratejisi. Şimdi geldik 80/20 stratejisine. Fibonacci seviyelerinden %80 doğruluk payıyla çalışan bu strateji düşük riskli ve yüksek kazançlı fırsatlar yaratır. Örnek, buy zone 0,786-0,618 bölgesinde alım yapan bir yatırımcı, fiyatın 0,27 kill zone seviyesine geldiğinde %100'ün üzerinde kazanç sağlayabilir. Grafiklerde gördüğümüz gibi, geçmişteki her boğa koşusu, bu seviyelerden başlayan birikim süreçlerinden doğdu. Balinalar nasıl alım yapar? Düşük fiyat seviyelerinden kademeli bir şekilde. Yani küçük yatırımcının panikle sattığı noktalarda balinalar birikim yapar. Bizim stratejimiz bu noktaları doğru tespit etmeye dayanıyor. Bölüm 3: Güncel Bitcoin analizi. Gelelim günümüze. Şu an Bitcoin'in haftalık grafiğinde fiyatın tekrar bir kill zone 0,27 seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Eğer fiyat bu bölgeyi kırarsa sıradaki hedef Fibonacci'nin -0,618 ve 1,618 seviyeleri olacaktır. Ancak dikkatli olun. Balinalar fiyatı manipüle edebilir. Yani alım yapmadan önce bu zone alanını beklemek mantıklı bir strateji olacaktır. Bugün sizlere hem geçmiş fiyat hareketlerini hem de güncel analizleri sundum. 80/20 Fibonacci stratejisiyle düşük riskli işlemler yapmanın önemini bir kez daha vurguladık. Arkadaşlar, 80/20 Fibonacci stratejisinin gücünü her zaman diliminde, hatta bir dakikalık grafiklerde bile nokta atışıyla çalışır. Bu strateji doğru analiz ve sabırla inanılmaz sonuçlar elde etmenize olanak sağlar. Eğer bu stratejiyi derinlemesine öğrenmek ve piyasalarda daha başarılı olmak istiyorsanız mutlaka Telegram kanalıma katılın. Telegram'da sizlerle günlük olarak güncel piyasa sinyalleri, analizler ve önemli fırsatları paylaşıyorum. Ayrıca eğitimlerimle ilgili bilgi almak veya sorularınızı sormak için bana Telegram ya da e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. E-posta adresim, Telegram, kanalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha fazla içerik üretmeye devam edeceğim.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazançlı işlemler dilerim.